Yani hayatımda yediğim en güzel patates kızartmalarından biri olabilir. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Almanya'nın en ikonik yapılarından biri olan Dom Katedrali'nin önündeyiz. Oldukça kalabalık bir yer. Yani önünde bayağı bir sıra bekliyorsunuz almak için ama çok hızlı geçiyor. Ve arkamda görmüş olduğunuz yer dünyanın ilk kolonyasının üretildiği yer olan Farina House. Köln'deki ilk durağımız olan Früh'e geldik. Biz buraya akşam yemeği için geldik. 1904 yılından beri faaliyet gösteren bir birahane aslında ve Almanya'nın en büyük ikinci bira restoranı. İçerisi inanılmaz kalabalık ve inanılmaz büyüktü. Ben girdiğimde çok şaşırdım. Zaten kapasitesi 1500 kişilikmiş. Atmosferi çok güzeldi. Her yer ahşap döşenmiş. Böyle farklı yerlerden inip çıkıyorsunuz. Samimi bir ortam vardı. Bu kalabalığa rağmen servis çok hızlıydı ve yemekler çok lezzetliydi. Ben çok beğendim. Biz ne yedik? Bir tane şinitzel, bir tane sosis, bir tane de küçük coleslaw söyledik ve yanına bira içtik. Yemekleri çok beğendim. Özellikle şinitzelin yanında gelen patates kızartması. Yani hayatımda yediğim en güzel patates kızartmalarından biri olabilir. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Buranın dışarıda da yeri var. Hava güzel olduğunda buraya sadece bira ve patates yapmaya gelebilirsiniz. Aynı zamanda buranın... Bir araya girebilir miyim burada? Ben şu an bir girme. Tamam, girmiyorum. Zaten biraya da değinmek istiyorum. Buranın kendisine özgü bir birası var. Adı Kölsch. Bira hakkında sen bilgi vermek ister misin Ergin'cim? Köln, Früh'e özgü bir bira çeşidi değil. Köln'e özgü bir bira çeşidi. Sadece Köln'de yapılan biraya Kölsch denebiliyor. Bunu kendileri koruma altına almışlar. Birayı ince uzun bardaklarda servis ediyorlar ve geldiğiniz andan itibaren aslında o bira servisi başlıyor. Ta ki siz bardak altlığını bira bardağının üzerine kapatana kadar bu servis devam ediyor. Bu da böyle bir bilgi. İçtiğiniz bira adedini de o bira altının üzerine Üzerine yazıyorlar, evet. takip ediyorlar. Güzel bir yerdi. Yemeklerle ilgili bir iki kelam etmek isterim. Tabii ki Ergin Bey. Gulaş bildiğimiz bir Macar çorbası aslında. Bu bölgelerde Macaristan'da, Çekya'da, Almanya'da bu taraflara geldiğinizde genelde bir gulaş bulabiliyorsunuz. Ve güzel bir yemek. Etli, sulu bir yemek. Buradaki versiyonu biraz... Bizim etli patates yemeğine Evet. benziyordu. Güzeldi, lezzetliydi. Gönül rahatlığıyla yenebilir. Dana eti olduğu için. Ayrıca şinitseli de Viyana usulü şinitselden seçtik. O da dana etli. Dolayısıyla o da rahatlıkla yenebilir güzel yemeklerdi. Biz beğendik. Beğendik. O zaman Köln'ün Köln'e gelecek olursanız yolunuzu mutlaka buraya düşürmenizi tavsiye ederiz. Köln'deki bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Köln'de dolaşmaya devam. Evet, Köln'de ikinci günün sabahından herkese günaydın. Biz kahvaltı için Merzink'e geldik. Burası 1846 yılından beri faaliyet gösteren... 1896. Tamam. Burası 1896 yılından beri faaliyet gösteren aslında bir pastane, kafe tarzı bir yer. Biz bugün burada neler yedik? Bir tane sandviç söyledik. Börek gibiydi aslında. Ispanaklı börek ıspanaklı gibi. peynirli börek gibiydi. Aslında kruvasan kıvamında. Evet. Bir tane de şey söyledik. Neydi bunun adı? Çikolatalı, şekerli, bademli bir çörek söyledik. Alman çöreği. Evet. Onun bir adı vardı da adını şu an inanın hatırlayamadım. Sandviçi bu arada söylerken dışından sadece böyle şeyli gibi gözüküyordu. Yeşillik, peynir ve hindi füme gibi bir şey gözüküyordu ama kestiğimizde içinde coleslaw ve hardallı bir sandviç çıktı. Ben çok beğendim, çok lezzetliydi. Diğer yediğimiz o ıspanaklı şey de çok güzeldi, böreğimsi. Bu arada her ikisinin de üzerinde böyle kızarmış peynir vardı. Peynirle beraber kızartmışlar. Çörekten ben yemedim Ergin'cim, senin yorumunu alayım. Ben beğendim, gayet güzel. Çok tatlı değil ama tabii ki tatlı bir çörek. Ben beğendim, güzel. Yani şöyle hızlı ve uygun fiyatlı bir kahvaltı için bence güzel. Ambiyansı da güzel bir yer. Tatlıları da güzel. Toplam artı bir tane büyük boy kahveyi biz 14 euro ödedik. Dolayısıyla hızlı ve uygun bir kahvaltı için kabul edilebilir. Biz bugün pazar olduğu için hemen Dom'a geçmek istiyoruz çok kalabalık olmadan. Dolayısıyla burayı tercih ettik ve memnun kaldık. Zaten burası şubeleşmiş bir yer, dediğim gibi her yerde görebilirsiniz şubelerini. Bizim bu olduğumuz yerde hem otele çok yakın hem de oturma alanları biraz fazla. Buraya geldiğinizde hızlı ve lezzetli bir kahvaltı yapmak isterseniz burayı tercih edebilirsiniz. Evet, Köln'ün, daha doğrusu Almanya'nın en ikonik yapılarından biri olan Dom Katedrali'nin önündeyiz. Buranın inşaatı 1248 yılında başlamış ve 1880'de tamamlanmış. Yani yaklaşık 600 yıl sürmüş. Oldukça uzun bir dönem. Çok görkemli, çok ihtişamlı.
Gotik bir yapı. Yüksekliği de 157 metre. Bir zamanlar zaten Avrupa'nın en yüksek binasıymış. Şu anda da hala Avrupa'nın en büyük katedrallerinden biri. Burası 2. Dünya Savaşı'nda aslında ayakta kalmış yegane yerlerden bir tanesi. O zaman da çok az hasar görmüş. O yüzden Köln'ün simgelerinden, Almanya'nın simgelerinden biri haline gelmiş. Biz buraya trenle gelmiştik. Nereden? Brüksel. Çok gezince kafam çok karışıyor. Biz buraya trenle geldik Brüksel'den ve tren istasyonundan Dom Katedrali yönüne çıktığınız zaman çok güzel bir manzarayla direkt çıkıyorsunuz. Köln'e açılış yapmış oluyorsunuz. Çok etkileyici bir yapı diyebiliriz. Çekmeden önce içeriye girmiştik kalabalık olmadan girelim diye. İçerisinde vitraylar ve taş işçiliği oldukça önemli. Biz dediğimiz gibi saat 11 gibi falan girmiş olduk. Çok sıra yoktu ama ilerleyen saatlerde muhtemelen sıra artacaktır. Çünkü burası çok kalabalık bir yer. Böyle benim sizlere aktaracaklarım bu kadar ama Ergin'in mutlaka ekleyeceği bir şeyler vardır. Var, evet. Şu 600 yıllık inşaat konusuyla ilgili araya bir bilgi vermek istiyorum. Tabii. İnşaat 1248'de başlamış. Hı hı. Yaklaşık 200 yıl devam etmişler. Ama hem maddi olanaksızlıktan hem de artık insanların bezmesinden dolayı 1400'lerin sonunda inşaatı durdurmuşlar. Bu katedral yarım yapılmış haliyle, tamamlanmamış haliyle yaklaşık 1400'lerin sonunda duran inşaat 1800'lere kadar o haliyle kalmış. Ama daha sonrasında hem sanayi devrimi hem de gelişen teknolojiyle beraber tekrardan inşaata başlayıp 80 yıl gibi bir sürede kalan kısmını hızlıca bitirmişler. Güzel bilgi. Dolayısıyla 600 yıllık bir inşaat doğru ama arada 200-250 yıl hiçbir şey yapmamışlar. Teşekkür ediyoruz. Böyle. Yine bilgilerin için. Başka bir şey var mıydı burasıyla ilgili söylemek istediğimiz? Yok. Meşhur Dom Katedrali bu. Evet. Ben çok merak ediyordum. Burayı görmeyi çok istiyordum. Gerçekten etkileyici bir yapı. Evet, çok etkileyici. Hangi cephesinden bakarsanız bakın her birinde farklı etkileniyorsunuz. Ben çok beğendim. Sadece şöyle bir hortumla yıkama isteği geliyor içimizden. Köln'ün Tamam. kalanına bakalım. Devam edelim. Hadi bakalım Köln'de dolaşmaya devam. Altstadt'a geldik. Yani Köln'ün eski şehir merkezindeyiz. Buradaki meydana oturduk. Güneşli güzel havayı bulduk. Birer tane Kölsch içelim dedik. Kölsch'ün ne olduğunu zaten dün Früh'te anlatmıştık. Burası da Gaffel Brauhaus. Gaffel ve Früh Köln'deki en meşhur 2-3 tanesinden biri bizim gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla bir kıyaslama da yapalım hemen içerken. Bence dünkü bira biraz daha böyle nasıl söyleyeyim daha malt yoğunluklu gibiydi tadı. Daha böyle bitişi daha yoğundu. Bu daha hafif. Narenciye notalarını daha çok hissettiğiniz bir bira. Daha hafif bir bira. Böyle güneşli güzel bir günde de ben açıkçası Gaffel Früh'e tercih ettim. Bir adım farkla. Yani çok büyük de bir fark yok aslında aralarında. Sonuçta ikisi de Kölsch. İkisinin de yapım standartizasyonu belirlenmiş bir çerçevesi var. Sadece dediğim gibi biraz tadım farkı var. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Aslında şöyle çok az bir fark var. İkisi de olur yani ama bu bir tık daha iyi gibi geldi bize. Gaffel değil mi? Evet. Evet. O zaman afiyet olsun bize. Evet, Köln'deyiz ve arkamda görmüş olduğunuz yer dünyanın ilk kolonyasının üretildiği yer olan Farinahaus. Burası 1709 yılında Farina tarafından kurulmuş ve öğüdü koloni yani Köln suyunun doğduğu nokta olarak biliniyor. Bugün kullandığımız ferah ve hafif parfümün aslında atası burası diyebiliriz. İçeride hem müze var hem de orijinal ilk kokuyu deneyebiliyorsunuz. Biz de şimdi gelin içeri gireceğiz. Hadi beraber girelim. Dükkana girdiğiniz andan itibaren sizi gerçekten böyle ferah ve narenciye kokusu karşılıyor. Bildiğimiz bu ferah parfümlerin aslında atası burası. Her biri çok farklı kokuyor gerçekten. Hani şey olur ya normalde çok üst üste parfüm kokladığınız zaman kokular birbirine karışır. Şunların hepsini denedim hiçbiri birbirine karışmadı. Enteresan. Ve çok güzel kokular var. Şey de çok iyi düşünülmüş. Üzerinde hangi kokuyu sıktığın yazıyor. Ki bazen böyle şeyleri tester parfümleri denemek için şunları sıkıyoruz ya. Burada hangisine neyi sıktığın yazıyor. Böylelikle kafa karışıklığı da olmuyor karar vermek için.
Evet, Köln'ün en eski ve en karakteristik bölgelerinden biri olan Altstadt'tayız. Yani Eskişehir merkezindeyiz. Buranın tarihi Roma dönemine kadar uzanıyor ve 2000 yıllık bir şehir burası aslında. Ancak siz de gezip gördüğünüzde fark edeceksiniz ki binalar o kadar da eski değil. Çünkü maalesef 2. Dünya Savaşı'nda birçoğu yıkılmış ve daha sonrasında yeniden yapılmış. Arkamda gördüğünüz şirin evlerin olduğu bölgede Fischmarkt diye geçiyor. Burası da Köln'ün ikonik fotoğraf çekebileceğiniz yerlerden biri aslında. Şehir çok güzel, güzel kafeleri var, dar sokakları var. Her sokakta sizi farklı bir şey karşılıyor bu bölgede. Ben sevdim, hava da çok güzel. Keyifli bir gün oluyor bizler için. Umarım siz de geldiğinizde böyle güzel bir havayla karşılaşır ve buranın tadını çıkartma fırsatına erişiyor olursunuz. Evet, buraların meşhur lezzeti patatesle bir mücver deniyoruz şimdi. Oldukça kalabalık bir yer. Yani önünde bayağı bir sıra bekliyorsunuz almak için ama çok hızlı geçiyor. Hemen deniyorum. Biz bundan bir yerde yedik. Hoşumuza gidince en meşhuru neresi diye bir araştırdık. Nasıl? Dışı galiba çıtır çıtır sesinden duyuyorum. İçi yumuşak. Şöyle içinde göstereyim. Rendelenmiş patates aslında bu içinde. Ve yanında elma sosuyla beraber servis ediyorlar. Biz yanına bir tane de sarımsaklı sos söyledik. En klasik versiyonu elma sosu. Restoranlarda da öyle veriyorlar. Ergün dediği gibi biz daha önce yedik. Buradan önce de bir yerde. Orada da yanında direkt elma sosuyla servis etmişlerdi. Ne kadardı bu? 6 euro. 6 euro. Evet, Oldukça uygun da da. doyurucu. Bir Hemen, porsiyonu bir kişi doyurur bence. bence de. Şu ara sokaktan aldık geldik nehrin kenarında. Çok yakın zaten nehir kenarına. Şimdi burada güzel havanın tadını çıkartacağız biraz. Evet. Şimdi patateslerimizin tamamını bitiremedik çünkü bize biraz fazla yağlı geldi açıkçası. Restoranda yediğimiz daha güzeldi. Yağ oranı daha iyiydi ve daha lezzetliydi. Adını restorana sen Ergin'cim şuraya bir yere yazabilir misin sana zahmet olmazsa? Gelenler de en azından orada deneyebilirler diye düşünüyorum. Yani buraya biraz overrated diyebilir miyiz? Evet. Ben de çok beğenmedim. Çok bayağı yağlı. Evet. Yağlı patatesli bir mücver için bir de sıra bekledik. Biraz hayal kırıklığı. Yes. O yüzden sizleri de yanıltmamak adına tekrardan zaten bitiremediğimiz için de bu videoyu tekrar çekmek istedim. Ren Nehri üzerinde bulunan ünlü köprünün üzerindeyiz aslında. Buranın adı Hohenzollern diye geçiyor olması lazım. Bu Almanca ile aram hiç iyi değil. Tam söyleyemiş olabilirim. Buranın en önemli özelliklerinden biri de üzerinde binlerce aşk kilidinin olması. Buraya sevdiğiniz biriyle gelip üzerine ismini yazıp kilitlerin. Daha sonrasında da anahtarını nehre atıyorsunuz. Ve aşkınız kilitlenmiş oluyor. Böyle senin bununla alakalı bir bilgin vardı. Bildiğim kadarıyla bir dönem kilitleri kaldırmışlar. Köprüye çok büyük ağırlık veriyor diye ama sonra burası turistik atraksiyonunu kaybedince tekrardan geri asmaya karar vermişler. Evet, ben de şunu biliyorum. Her yıl düzenli olarak kilitleri yerine yenisi asılıyor diye biliyorum. Büyük iş. Harbiden zor Yenileniyor ya. yani. Bunların hepsi yeni kilit o zaman. Ama bayağı da eski duruyor üzerindekiler. Bilemedim. Bu bilgi teyide Bu muhtaç. bilgi biraz teyide muhtaç, evet. Köprü aynı zamanda Köln'ün en yoğun tren istasyonlarından birine de sahip. Hem tren hareketliliği var hem insan hareketliliği var. Aynı zamanda şunu söylemeyi az kalsın unutuyordum. Burası Dom Katedrali'ni doğrudan görüyor. O yüzden öyle de romantik bir tarafı var. Buraya gelirseniz bu köprüye de mutlaka uğramadan geçmeyin. Evet, dün Fürüh'te patates kızartmasını çok beğenince bugün tekrardan sadece buraya patates kızartması yemeye geldik. Bugün pazar, dünkü kalabalık burada da azalmış. O yüzden eğer buradaysanız pazar günü burada çok daha rahat yer bulabilirsiniz. Bu da böyle bir bilgidir.
Köln'ün ünlü alışveriş caddesi Schildergasse'ye geldik. Biz buraya dün gelmiştik aslında. Otelimiz de buraya çok yakın. Çok kalabalıktı. Aynı bizim İstiklal Caddesi gibiydi diyebilirim. Bugün pazar ve tüm mağazalar kapalı. O yüzden o hareketliliği yok şu an. Sadece restoranlar açık aslında burada. Böyle eğer buraya geldiğinizde cuma ve cumartesi günü gelirseniz hem alışveriş yapmak için iyi bir lokasyon ama hem de çok kalabalık olduğunu göz önünde bulundurmanızı öneririm. Evet, Köln'de ikinci ve son akşam yemeğimiz için Mühlen Bira Evi'ne geldik. Burası yine dünkü gittiğimiz bira evi gibi bir bira evi aslında ama daha küçük ve şehrin birazcık daha dışarısına diyebilirim. Yani şehrin dışarısına dediğim yürüyerek 10-15 dakika falan sürüyor. Biz burada bugün yine bir gulaş içtik. Çünkü hava biraz soğuk olduğu için ve sürekli böyle patates vesaire yediğimiz için böyle bir çorba içmek bize iyi geliyor. O yüzden yine gulaş söyledik. Bir tane de sosis söyledik ana yemek olarak. Gulaş çok da çorba gibi değil. Etli sulu bir yemek yani. Bayağı Evet, bol yine etli. dünkü gibi her ülkede farklı servis ediyorlar. Evet. O yüzden Etli çorba aslında bence. evet. Ama dünkü gulaş daha iyiydi, onu söyleyebilirim. bence de. Bu da kötü Mesela değildi. Bunun eti daha bol olmasına rağmen dünkünün tadı daha güzeldi Evet, bence. katılıyorum. Ama sosiste bir fark yoktu. Sadece şey olarak bir fark vardı. Servis ediş biçimleri. Diğerinde dün daha kremalı bir sos vardı. Kremalı patatesli. Bugünkü sosis sebze ve patateslerle beraber servis edilmişti. Bir fark yoktu bence. Sen ne dersin bu konuda? Ben sosisi burada nedense bir tık daha fazla beğendim. Öyle mi? Evet, Bana aynı daha geldi. güzel. Daha böyle sulu da güzel geldi. Ama dünkü gulaşı da çok beğendim. Bir de yine buranın kendine özgü Mühlen Kölsch dediğimiz bir birası var. Dün de bahsetmiştim bundan. Hatta pardon, bugün bahsetmiş olabiliriz. Yine üçü arasında çok bir fark yok. Çok küçük tadım notaları var diyebiliriz aslında fark olarak. Hepsi birbirine benziyor. Zaten Evet. hepsi aynı mantıkla yapıldığı için. Kısacası böyle efendim. Köln'de son akşamımız. Yarın sabah İstanbul'a uçuyoruz. Var mıdır Ergin'cim? Yo, bence güzel değerlendirdik. Hem böylece Kölsch 3 farklı yerde içip değerlendirme şansımız oldu. Yani çok haddimiz bilmiyorum ama Kölsch değerlendirmesi de yaptık Köln'de. Aynen. Ona da girdik. Yani elimizden geldiği kadar kendi gezdiğimizi, gördüğümüzü de aktarmaya çalıştık. Umarım Evet. beğenmişlerdir. Umarız. O zaman Köln'ü bu şekilde kapatıyoruz diyebilir miyiz Evet, sence? diyelim peki. Kısa bir şehir değerlendirmesi de yapalım istersen. Olur. Köln aslında sence bir gün yeter mi Köln'e? Bence yeter. Bence de yeter. Sadece zaten çok az görülecek tarihi yer var. Ve ben dün geldiğimde açıkçası biraz şaşırdım. Özellikle şey kısmına. Alışveriş caddesi kısmına tabelalar vesaire böyle sanki küçük bir İstanbul havası verdi bana. Tarihi yer olarak da zaten bu nehrin kenarında gördüğümüz ve işte Altstadt dediğimiz bölge 2. Dünya Savaşı'nda yıkılıp yeniden yapıldığı için bazı evler zaten böyle yeni yeni duruyor. En eski şey aslında burada Dom Katedrali. O yüzden daha böyle tipik bir Avrupa şehrindeymişsiniz hissiyatı bana çok vermedi. Sen ne dersin? Ya Dom Katedrali çok gösterişli. Çok Zaten ihtişamlı. Avrupa'nın en ihtişamlı katedrallerinden biri. Dom Katedrali'ni tabii ki gezmek, görmek gerekiyor. Çok fazla yerel turist de vardı burada gördüğümüz kadarıyla. Evet, benim en fazla gördüğüm yerel turist olan yer olabilir. Sonrasında ise Eskişehir'i bir 10 dakika yürüyorsunuz. Ren Nehri kenarında geziyorsunuz. Güzel bir gün oluyor eğer havada güneşliyse. Ama bir günde Köln yeterli bence de. Kesinlikle. Biz işte biraz 1,5 gün kaldık. Farklı farklı tatları Size deneme sunabilmek şansımız adına. oldu. Aynen. Böylece değerlendirmemizi yaptık. Evet. Köln'e gelirseniz umarız size bu rehber yardımcı olur. Eğer yorumlarınız varsa yorum yapmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Çok uzun zamandır İsviçre, Almanya, Belçika, Avrupa'nın kuzeyinde dolaşıyoruz. Evet. Önümüzdeki bölümde güneye ineceğiz. İnşallah güneşli güzel bir İspanya bölümüyle. Evet. Biliyoruz. Özlemiştik İspanya'yı gerçekten. Bakalım umarız havada güzel Evet. olursa İspanya'da hangi şehirde buluşacağımızı siz tahmin edin. Tahmini olan varsa yorumlara yaz. Evet, güneşli pazartesilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bye bye.